Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için şerbetli tatlıların en güzeli olan revani tarifim var. Kış aylarında daha çok tercih edilen bu şerbetli tatlıyı dilerseniz Ramazan ayında, dilerseniz sevdiklerinize istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Şerbetli tatlılar içinde benim de en çok sevdiğim tatlıdır. İrmikli olması nedeniyle de daha çok tercih ettiğim bu tatlıyı bir de benim tarifimle deneyin. Çok beğeneceğinize eminim. Tüm püf noktalarıyla sizler için tarifimi paylaşıyorum. Öyleyse fazla vakit harcamadan hemen tatlı tarifime geçelim. Tarifimi izlemeden önce bu güzel videolarımın devam edebilmesi için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayınız. Öncelikle tatlımızın şerbetini yapmakla başlayalım. 4 su bardağı toz şekerini tenceremin içerisine alıyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. 4 su bardağı suyu ekliyorum ve şerbeti devamlı olarak karıştırıyorum. Şerbetimizin üzerinde baloncuklar oluştuğu zaman, şerbetimiz kaynadığı zaman ocağın altını kısıp tekrardan bir 5-10 dakika kadar daha pişirelim. Şerbetimiz kaynadı. 3-4 damla limon sıkıyorum ve ocağın altını kısıp kısık ateşte 5-10 dakika aralığında şerbeti pişiriyorum. Şerbetimizi bir kenara soğuması için alalım. Şimdi hemen revani tatlımızın harcını hazırlayalım. 4 yumurtayı uygun bir kabımın içerisine ekliyorum. Ben önceden oda sıcaklığında kek yapar gibi 4 adet yumurtamı beklettim. Pandispanya yaparken veya kek harcı hazırlarken mutlaka oda sıcaklığında önceden yumurtalarımızı bekletelim. 1 su bardağı toz şekeri ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. 1 paket toz vanilya ekliyorum ve çırpıcı yardımıyla yumurta ve şeker güzelce kıvam alana kadar, şeker eriyene kadar çırpıyorum. Ben yaklaşık 4 dakika kadar çırptım. 4 dakikanın sonunda diğer malzemelerimi ekliyorum. 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1,5 su bardağı yoğurt ekliyorum. 1,5 su bardağı un ekliyorum. 1,5 su bardağı irmik ekliyorum. 1 su bardağı dolusu toz Antep fıstığı ekliyorum. Ben boz içi fıstık kullandım. Boz içi Antep fıstığını robottan geçirip ekledim. Gerçekten inanılmaz derecede çok lezzetli oldu ve çok güzel aroma verdi. 1 paket hamur kabartma tozu ekliyorum ve bu malzemelerimi çırpıcı yardımıyla tekrardan çırpıyorum. Revani tatlısını dilerseniz portakal rendesiyle yapabilirsiniz. Dilerseniz cevizli, bademli veya fındıklı olarak da hazırlayabilirsiniz. Aynı ölçüde cevizle, bademle veya kavrulmuş fındıkla veya sade fındıkla da revani tatlısını yapabilirsiniz. Ben Antep fıstığıyla yapmak istedim. Antep fıstığıyla yapılan revani tatlısı en sevdiğim hali. Bir kere de olsa denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimde kelepçeli kalıp kullandım. Dilerseniz dikdörtgen borcamla da bu ölçüler için yapabilirsiniz. Tam uygundur. Hazırlamış olduğum kek harcımı kelepçeli kalıbımın içerisine döküyorum. Kelepçeli kalıbımın alt kısmını, alt tabanını ve kenar kısımlarını tereyağı ile yağladıktan sonra yağlı kağıt yapıştırdım. Ondan sonra kek harcımı döktüm. Tatlımızın harcı hazır. Şimdi önceden ısınmış 180 derecelik fırın ayarında tatlımızın üzeri kızarana kadar pişirelim. Ben yaklaşık 35 dakika kadar fırınımda tuttum. Mutlaka kontrollü bir şekilde fırında pişirmeye özen gösterelim. Benim pandispanyamın üstü bu şekilde kızardıktan sonra hemen kenarındaki kelepçeli kalıbı çıkardım ve yağlı kağıtları çıkardım. Ayrı bir sunum tabağıma aldım. Kullanmış olduğum kelepçeli kalıbımın ölçüsü 28 santimdir. Bu ölçüde dilerseniz yuvarlak borcamda da bu tatlınızı yapabilirsiniz. Tatlımız çıktıktan sonra kürdan yardımıyla üzerinde delikler oluşturalım. Sonra tatlımız sıcakken soğuttuğumuz şerbetimizi tatlımızın üzerine dökelim.
Şerbetimizi döktükten sonra en az 2 saat kadar tatlımızı dinlendirelim. Ondan sonra servis edebilirsiniz. Sizlere tavsiyem bir gece öncesinden revani tatlısını yaparsanız çok daha lezzetli olacaktır. Şerbetini hem daha güzel çekecektir hem de dinlendikten sonra tadı çok daha lezzetli oluyor. Buzdolabında bir gece bekletin, daha sonra servis edebilirsiniz. Eğer aceleniz varsa aynı günde yapabilirsiniz. 2 saat oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra 1 saat buzdolabında dinlendirin. Sonra misafirlerinize, sevdiklerinize servis edebilirsiniz. Tatlımı 2 saat dinlendirdikten sonra sizlere hemen iç dokusunu, kıvamını, lezzetini göstermek istiyorum. Tadı da, kıvamı da, her şeyi çok güzel oldu. Bu tatlı tarifimi mutlaka denemelisiniz. O kadar lezzetli, o kadar hafif ki yerken bir dilim daha yemek isteyeceksiniz. Buna emin olabilirsiniz. Tarifimin tüm detaylarını ve püf noktalarını videomun içeriğinde paylaşıyorum. Videomu atlamadan sonuna kadar her aşamasını dinleyerek bu tatlı tarifini yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Tatlımı dilimler halinde kestikten sonra Hindistan ceviziyle ve Antep fıstığıyla süslüyorum. Öncelikle Hindistan cevizi serpiyorum, sonrasında toz Antep fıstığı serpiyorum. Tamamen süslemesi size kalmış. Dilerseniz cevizle de fındıkla da süsleyebilirsiniz. Revani tatlısının modası hiçbir zaman geçmez. Sizler de özel günlerde misafirlerinize ikram etmek için bu tarifle yapabilirsiniz. Antep fıstığı gerçekten çok yakıştı. Antep fıstığıyla yapmanızı tavsiye ediyorum. Mutlaka bu tarifimi kaydedin, deneyin, sonucunuzu merak ediyorum. Denedikten sonra yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Böylelikle tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerim için fikir olmuş olacaktır. Yakından sizler iç dokusunu, kıvamını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına mesaj yazarsanız hepinize teker teker dönüş sağlıyor olacağım. Böylelikle sohbet etmiş oluruz. Yakından da gördüğünüz gibi şerbetini tam çeken, çok lezzetli, bir o kadar da hafif şerbeti tatlı oldu. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.